vagus kasımız var şurada. Bu kilitlediği zaman evet sana yalancı bir tansiyon çıkarttırıyor. Kombin tedaviden sonra 4 kilo verdi. 5. 6. seansta o kadar inceldi ki ben aslında kilolu falan değilmişim, ben tamamen şişmişim. Şu ara popüler, herkes birbirine masaj hediye ediyor. Doğru nefes tekniğiyle bile bedenimizdeki tüm ağrılarımızı yönetebiliriz. Dünyaya yeniden geldim deyip de kalkanlar oluyor. Ve ödemin de psikolojik karşılığı öfkedir. Efendim herkese merhaba. İşin Ehli formatıyla karşınızdayız. Ceyhun Bey bugün bu formatı bana devretti. İnegöl'de Aura Terapi Ağrı Merkezi olduğunu öğrendim. Çok da merak ediyordum. Çok da meraklıyımdır böyle konularda. Zeynep Hanım'la tanıştık. Şimdi merkezin detaylarını, işleriyle ilgili bütün detayları kendisinden alacağız. Öncelikle biz mekanınıza, siz kanalımıza hoş geldiniz Zeynep Hanım. Teşekkür ederim Münir Hanımcığım. Sizler hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, bizler kimiz? Bizler Aura Terapi Merkeziyiz. Ağrı merkeziyiz aslında. Tüm beden ağrılarına hitap ediyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı, ayak güçsüzlükleri, sırt ağrıları. Tüm beden aslında amacımız, misyonumuz insana dokunmak, insana şifa yolculuğunu başlatmak. Harika. Aura terapi de kelime anlamıyla sanırım bu olmuş oluyor. Tüm enerjilere hitap ediyoruz. Aslında aura bir enerjidir. Hayata dair duruştur, hayata dair bakıştır. Hayatı nasıl gördüğün ve nasıl değerlendirdiğindir. Biz de tüm beden ağrılarına hitap ederken aslında zihnen ve bedenen insanlara dokunmayı seviyoruz. Zihnen ve bedenen yardımcı olmak istiyoruz. Çok güzel. Peki Zeynep Hanım, merkezinizin sunduğu hizmetler, farklı terapi teknikleri var mı? Bunları öğrenebilir miyiz? Bizler Aura Terapi ailesi olarak regresyon terapistimiz var, biyoenerjistimiz var. Ben aromaterapistliği, derin doku terapistliği ve masaj terapistliği yapıyorum. Kişiye özel yağlarla aromaterapistliği yapıyorum. Beden ağrılarına hitap ederken zihnen de rahatlama yolunu seçiyoruz. Aslında ağrılarımız hem zihinsel hem ruhsal hem bedenseldir. Biz eğer sadece ağrıya odaklanırsak muhtemelen baskılayıcı bir tedavi tekniğini seçmiş olacağız. Bize danışanımız geldiği gibi bizim yolculuğumuz baş ağrısı ya da bir boynum ağrıyor dediği zaman biz aslında danışanımıza en son ne yaşadığıyla ilgileniyoruz. Bilinç altındaki sıkıştığı noktaları, bilinç altındaki kapattığı üzüntüleri, incinmişlikleri, onlarla yüzleştirdiğimiz zaman daha çok şifa yolculuğunda daha çok ilerlemiş oluyoruz. Yani anladığım kadarıyla buraya gelen, atıyorum şu seansı istiyorum, şu terapiyi kullanmak istiyorum dediğinde direkt o seansa sahip olmuyor. Hayır. Öncelikle bir psikolojik destek de sağlanmış oluyor. Evet. Ona göre siz karar veriyorsunuz. Evet, danışanımız da biz geldiği zaman ön danışmanlığa alıyoruz. Bize anlatmak istediği kadarına vakıfız. Bize anlatmak istediği kadarını dinliyoruz. Dinledikten sonra vücudunun neye ihtiyacı olduğunu, aslında yaşadığı boyun ağrısının hangi duyguyla sıkıştığı için beden ona, beyin ve zihin hangi illüzyon ağrıyı ona yaşattığını anlatıyoruz. O şekilde daha çok hastayı aydınlatmış oluyoruz. Aslında kişiye kendini anlatmış oluyoruz. Daha sonra meridyen terapisi yapıyoruz. Tüm beden ağrılarına hitap eden, 16.000 damar ağında çalışan, tüm kaslara hitap eden, ilk seansı 3 kilometre koşmuşun kadar yağ yakan, toksin attıran, aynı zamanda 2-3 seans hacamat yaptırmış kadar kanı temizleyen, bir 20 dakika ile 30 dakika arasında tüm bedende çalışıyoruz. Bedene akım veriyoruz. Daha sonrasında kişiyi daha önce dinlediğimiz için istekleri ve şikayetleri doğrultusunda özel yağlar hazırlanıyor. Aromaterapi yağlarıyla orijinal, saf orijinal yağlarla masaj yapıyoruz 30 dakika arasında. Derin doku masajı, tetik nokta masajı. Masaj yapıyoruz. Ondan sonra tüm bedeni kaplayan kombin tedaviyi aslında biz danışanlarımıza öneriyoruz. Daha sonra da tüm bedenden toksin attıran detoks cihazına tanıştırıyoruz. Hastayı yeniden cihaza bağlıyoruz. Danışanımızı yeniden cihazlara bağlıyoruz. Tüm bedenden toksin attırıyoruz. Bu şekilde tedavimizi sonlandırıyoruz. Süper. Peki merkezinizde tek başına değilsiniz. Bir sürü uzman arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın, bu çalışanlarımızın uzmanlık alanları nelerdir? Hangi sertifikaları ve eğitimleri vardır? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? Asistanım Zeynep Hanım'la çalışıyorum. Regresyon terapisti, güvenli alan terapisti.
Biz bilinçaltımızdaki çok yüklü, biz annelerimizden gelen kodlarla devam ettiğimiz için dürtülerimiz var. Bilinçaltındaki bizi yoran travmalarımız var. Biz istediğimiz kadar sizin izin verdiğiniz ölçüde bedeninize hakim oluyoruz. Siz izin verdiğiniz ölçüde anlatmak istediğiniz kadarıyla biz aslında sizi dinliyoruz. Sizin ihtiyacınız olan her şeyi yol almaya çalışıyoruz ama bir de bilinçaltına yüklediklerimiz var. Çocukluğumuzdan gelen üzüntülerimiz, korkularımız, kaygılarımız, o orada travma olarak sarıp sarmaladığımız zaman, o travma bizlerle yaşamaya devam ettiği zaman istediğiniz kadar bedeninize masaj olabilir, aromaterapi olabilir. Tam yol alamamış oluyoruz. Önce hastamızı regresyon terapisini de çok öneriyorum. Regresyon terapisiyle de terapistimizle, uzmanımızla hiç kimseye anlatmak istemediklerini, bilinçaltında çocukluğundan gelen çok derin travmaları olan danışanlarımız oluyor. Mesela danışanımız şöyle hitap ediyor. Yani her şeyi yaptırıyorum, her yere gidiyorum ama bir şey var. Beni tıkayan bir şey var. İstediği yaşam koşullarına sahip olsa da benim bir cam kırıklarım var. Ben de danışanlarıma söylediğim evet, biz sizi dinlemeye hazırız. Anlatmak istediğiniz kadarıyla varız. Gerçekten tüm danışanlarıma önerdiğim sırtında cam kırıklarıyla gezinmesinler. İstediğiniz şeye sahip olun. Eğitimde olabilir, maddi imkanlarda olabilir ama içinde bitmek bilmeyen bir hüzün oluyor. İçinde tanımlayamadığı bir üzüntüsü oluyor. Onunla, o travmasıyla yüzleştiği zaman daha sonradaki buradaki tekniklerle yol aldığımız zaman danışanımız dünyaya yeniden geldim diyebiliyor. Gerçekten bazen çok ağır travmalarla gelip ben yeniden her şeyi yeniden konuşlandıracağım diyen danışanlarımız oluyor. Belki çok fazla göstermek istemiyoruz. Hayatın getirdiklerinden, günümüz koşullarından her şeyimizi paylaşmıyoruz ama çok ağır hikayeleriyle gelip de çok iyi yol aldığımız danışanlarımız var. Gerçekten detoks cihazımızla da çok fazla ileriye gittiğimiz vakalar var. Meridyen terapisiyle de çok fazla ilerlediğimiz, aslında meridyen terapisi tüm bedene enerji veren bir cihaz. Tüm bedene gerçekten heyecan boyutunda enerji veren. Aslında biz sizde zaten halihazırda var olan enerjiyi aktive ediyoruz. Ondan sonra da daha aktif, daha mutlu, daha pozitif yaşayabiliyorlar. Peki danışanlarınızın böyle çok özel olmazsa bir deneyimledikleri terapi seanslar sırasında deneyimledikleri bu şeyler varsa bize anlatabilir misiniz? Evet, bir tane danışanımızda çok var da yurt dışından da aslında Haziran, Temmuz, Ağustos tamamen yurt dışına çalışıyoruz. Londra, Hollanda, İngiltere, Avusturya'ya çalışıyoruz. Oradan da çok büyük travmalı vakalar oluyor. Onlarla da 12-13 seans çalıştıktan sonra aslında danışanlarımıza biz her gelene buyurun masaja alalım, buyurun cihazlarla çalışalım demiyoruz. Biz danışanlarımızla gerçekten gönül bağı kurarak anlatmak istediği kadarınızla hayatınızda var olmak istiyoruz. Beden zaten kendini gösteriyor. O anlattığı zaman travmalarını, üzüntülerini anlattığı zaman bedenin neden buna bu şekilde cevap verdiğini anlayabiliyoruz. Kendi de anlamış oluyor. Dominant bir kişiliğe sahipse, sürekli karşısındakini bir şeyleri kabul ettirmeye çalıştığı bir karakterse muhtemelen boyun ağrıları hiç bitmiyor. Her noktada boyun ağrılarıyla geliyor. Ben hani size çok güzel çalışmıştık, yol almıştık, ne yaşadınız dediğim zaman evet büyük bir kavga yaşadım diyor. Boyun ağrıları muhtemelen eğer sakin bir yapıya sahip değilse muhtemelen boyun ağrıları hiç bırakmıyor. Sırtımız aslında geçmişimizdir. Sırtımız öz değersizliğimizi anlatır. Değersizlik duygusunun karşılığıdır sırt ağrıları. Bel ağrıları tamamen geleceğe karşı duyduğumuz maddi kaygılardır. Bel ağrısı, boyun ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı tamam bir nebze de olsa kaslarda fizyolojik bir sıkışıklık oluyor ama inanın 4. seneye girdik. Benim çalıştığım ve gördüğüm her şey zihinsel ve ruhsal. Kesinlikle yaşadığımız tüm ağrılar. Bu karın ağrısını katabiliriz, mide ağrısını katabiliriz. Mide ağrısı hazmedemediklerimiz, bize yaşattırılan, elimizde olmadan bize hissettirilen ve yaşattırılan bir duygunun, hazmedemediğin duygunun psikolojik karşılığıdır. Gördüğüm her şey zihinsel ve psikolojik. Kesinlikle zihinsel ağrılarımız var. Bilinçaltımıza aslında bizler gönderiyoruz. Yani değersizliğimizi dilimizle deklare ettiğimiz zaman kimse yaptığımın karşılığını görmüyor, anlamak istemiyor. Beni kimse görmüyor. Evet, düşünce olarak biz aslında komutanız. Emir erimiz de zihnimiz ve bilinçaltımız. O emir aldığını kabul ederek bize o duyguyu yaşatıyor. Günlük
Beyin ve zihin, bilinçaltı günlük 21 tane cümleyi ezberliyor ve kaydediyor. Eğer tüm gün mutsuzum, umutsuzum, gerçekten çok yoruluyorum dediğin zaman beyin ve bilinçaltı bunu kodluyor ve kaydediyor. Kodladıklarını da çok sadık bir şekilde sana hissettirmek için uğraşıyor. Ta ki ertesi güne olumlu bir cümleleri yeniden zihne göndermezsen. Aslında biz yapıyoruz. Bizi hasta eden biziz aslında. Düşünce gücümüzle hasta oluyoruz. Zihnimizle, ağzımızdan sürekli söylediklerimizle biz nasıl kendimizi hasta ediyorsak inanın biz düşünce gücüyle kendimizi iyileştirmeye de sahibiz. Tabii ki. Danışanlarımızla derin derin yol aldıktan sonra ritüeller de yapıyoruz. Değersizliği zaten bir iki cümle söylemek istediğin bir şey var mı dediğin zaman değersizliğini anlattığı zaman onun karşı cümlesini kurdurarak günlük ritüellerle, cihazlarla, masajla, konuşarak ama cihazlarımızın aslında bilimsel karşılığı hepsinin 10 seans. 10 seans, 20 seans alan da var. 30 seans alan da var. Mesela meridyen terapi 20 seansla 30 seanstan sonra tamamen bedende hücrelerin yenilendiğine dair bilimsel karşılıkları var. Bunlar Kore cihazları. Tamamen yurt dışından gelen Kore cihazları. Aslında masajın bir şekli. Normalde biyoenerji gibi bu da bir enerji vererek yapıyor. Bedenimizde de zaten enerjiler var. Tüm kainatta enerji var ve bizlerde de enerji var. Çok kısa bir anekdotla anlatabilirsek, yaşadığın bir mutlulukla, kahkaha atmakla, yaşadığın bir üzüntüyle de yüzünü düşürmekle aynı. O kadar hızlı geçişlerimiz var ki aslında. Bu da bir enerji. Bu şekilde çalışıyoruz. Peki danışanlar size, insanlar size hangi aşamada ulaşsınlar veya hangi insanların sizinle iletişime geçmesini istersiniz? Gerçi herkesin ihtiyacı var bu stresli hayatımız boyunca. Evet. Herkesin ihtiyacı var ama özellikle tavsiye ettiğiniz bir grup var mı? Evet, aslında burası bir ağrı merkezi. Tüm beden ağrılarına çalışıyoruz. Özellikle koronadan falan sonra benim en çok hissettiğim çok fazla enerji düşüklüğü var. Çok fazla mutsuzluk, halsizlik, yorgunluk, hiçbir şey yapmak istememe hali. Enerjimiz düştüğü zaman, inancımızı yitirdiğimiz zaman, frekanslarımızı düşürdüğümüz zaman bunlar bize ağrı olarak geri dönüyor. Çok mutsuz olup da gelenler de var. Çok ağrılı olup da evet aslında bir ağrı merkeziyiz ama mutsuzluğun karşılığında da gelip de beden enerjisini biz frekansları dengelediğimiz zaman zaten bedendeki ağrılar da zayıflıyor. Boyun ağrısıyla gelenin mesela danışanla konuştuğumuz zaman bir travma yaşadığını anlatıyoruz. İlk etapta yüzleşmek istemiyor o üzüntüsüyle. Hayır, genel bir boyun ağrım diyor. Konuşmak istediğin kadarıyla varım. Seni dinleyeceğim dediğim zaman masajda mental uykuyla uyanık haline getirmeye çalışıyoruz hastayı. Kullandığımız gerçek aromaterapi yağlarıyla ufak bir meditasyon haline girdikten sonra evet anlatmaya başlıyor. Bilinçaltında çok büyük travmayla bir şey yaşadım ve kilitlendim. Bu şekilde söylüyor. Öyle olduğu zaman evet uzun. Aslında bizim alanımız hala daha anlatmaya çalıştığımız dünyanın her yerinde masaj bedenin en keyifli iyileşme halidir. Yani avuç içlerinin ve dokunmanın şifasına ve iyileştirici gücüne inanan terapistlerdenim. Evet. Çok kıymetli. Dokunarak hastaya yardımcı olmak çok kıymetli. Aslında masaj kesinlikle lüks değil. Masaj bedenin en konforlu, en muhteşem iyileşme yolculuğudur. Dünyada masaj bu şekilde kabul ediyor. Tüm dünyada Kore'deki masaj tekniklerinde en saygı duyulan bir iyileşme hali. En konforlu bir iyileşme hali. Ama bizim Türk insanımızda bizler evet bir ameliyat değil bu, bir ilaç değil. Bizim ilaçla, ameliyatla hiçbir şeyle değil. Biz zihne dokunarak, bilinçaltına dokunarak, onu sadece anlamaya çalışarak, koşulsuz onu dinleyerek ruhen bir dinginliğe ulaştırdıktan sonra danışanımızı zihnen ve bedenen yolculuğa o zaman çıkıyoruz. Bir de insanlarda birazcık da şey var. Bu merdiven altı çok böyle hani kırıkçı çıkıkçılar falan böyle var ya sözde bir terapi uyguladığını söyleyip insanları kandıran insanlar. Birazcık da bu yüzden de hani ülkemizde bu işler biraz daha farklı algılanıyor. Aslında gerçekten işini her meslekte olduğu gibi işini gerçekten güzel yapan insanlar gerçekten fayda sağlıyorlar. Ama bizim ülkemizde birazcık daha bu böyle alternatif tıp olarak adlandırılıyor. Aslında hiç de öyle değil bence. Yani bir su sesinin
hastanelerde bile kullanıldığını, işte neresiydi orası? Adını unuttum. Çok affedersiniz. Evet, hepsinin terapide yani bilinçaltının, zihnin dinlendirici müziklerle yol aldığı. Tabii ki kokularla. Evet. Kokular çok kıymetli. Zihne 22 saniyede ulaşan kokular var. Kokunun gücü o kadar güçlü ki bir koku bir şeyi unutturacak güce sahipken sadece bir kokuyla çocukluğunda yaşadığı travmayı hatırlayabiliyor insanlar. Bu da kokularla da evet çok kıymetli. Yani orijinal yağlarla çalıştığımız zaman göbek deliğinden de mesela göbeğimize damlatılan yağlarla da göbeğimizde 16.000 damar ağı var. İlaç içmek istemeyenlere, ilacı sevmeyenlere, ilaca karşı olanlara mesela ağrısı var diyelim. Biberiye yağını göbeğine ovarak rahatlatabilir insan. Evet. Aşk frekansı 548'dir. Gül yağının da 448'dir. Mutsuzsan, enerjin düşükse evet gül yağıyla o enerjiyi toparlayabilirsin. Yani günlük hayatına, ritüeline belli başlı kokuları kattıktan sonra daha aktif, daha enerjik olabiliriz. Yani bir müzik sesinin insana verdiği enerjiyi düşünün. Kokuların da çok fazla güzel ve yükseltici frekansları vardır. Tüm kokunun kendine ait frekansı vardır. Tabii ki bir de kokular asla unutulmaz. Talamus öyle bir lanet. Evet, yani kokular evet çok kıymetli. Mesela danışanlarımızda gördüğümüz en derin şikayetlerden dolaşım bozuklukları. Türkiye'de çok fazla bilinemiyor. Buna lenfödem diyoruz, lipödem diyoruz. Beden normal orantıya sahipken belden altının çok genişliği oluyor. Bacaklar çok geniş. Ayaklarda huysuz ayak sendromu. Bunu çok fazla söyleniyor, deklare ediliyor ama asıl olan dolaşım bozukluğu. Ayaklarda şişkinlik gelişir. Ayağa kalktığın zaman sabah ayağa kalktığımız zaman ayak altımızda batmalar, yanmalar, hemen ayağın üzerine basamamalar. Aslında orada bir dolaşım bozukluğu var. Baktığınız zaman psikoloji, gene zihne dönüyorum, gene psikolojiye dönüyorum. Baktığınız zaman o da bir travma. Ayakla alakalı bir yere gitmek istemişsindir, çocukluğunda çok istemişsin, izin verilmemiştir. Bir üniversite olabilir, bir yer olabilir ya da bir yerde durmak istemiyorsundur. En basitinden bir işinde memnun değilsindir ama hayatın getirdiği koşullarına çalışmak zorundasındır. Beynin salgıladığı bir beyaz bir ödemdir, sıvıdır. Bu da ayaklarda devam eden bir şişkinlik. Sürekli aslında fil hastalığında bebek hali diyebiliriz. Çok genç insanlarda da görüyorum. Yani 25 yaşında da görüyorum, 26 yaşında da görüyorum. Çok genç insanlarda da görüyorum. Ama tam bilinemiyor. Damar cerrahisine giriyor aslında. Damar hastalıklarla alakalı bir şey. Ama bunların da yurt dışında ameliyatlarla, bu yağ aldırma ameliyatlarıyla, bu da tamamen zihinsel. Bu da çok güçlü ve devam eden bir ödem, lenfödem. Lenfödem cihazımız var. Bununla da en az bir 10 seans lenfödem cihazlarına koyduğumuz zaman ilk seansta 2 kilo ödem gidiyor. Daha ilk seansta mesela bazı danışanlarımız var. Sevdiği ayakkabıları oluyor, sevdiği çizmeleri oluyor. Hayatım boyunca giyemedim ama ne olduğunu bilmiyorum. Aslında çoğu danışanımız ne olduğunu bilmiyor. Ben ön danışmanlıkta izin verdiği ölçüde bedenine baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Ayak bileklerindeki şişkinlikler, ayak parmaklarında o pofidik ayak parmakları. Baktığımız zaman bedende normal bir orantı. 40 beden olabilir, 50 beden olabilir ama ayaklarda herkesin görebileceği bariz bir şişkinlik. Ayaklarımda hep bir huzursuzluk. Mesela odadan odaya geçiyorken tıkanıyorum. Aslında lenfödem oradaki damarlarda rahat bir akış olmadığı için, kan dolaşımında bozukluk olduğu için odadan odaya geçerken sıkışmalar, kalbe sıkışmalar, yorgunluklar, merdiven çıkarkenki tıkanıklıklar. Mesela kimisi şöyle anlatıyor. Gene bilmiyorlar aslında. Yani ben spora gidiyorum, pilatese gidiyorum. Hep bedenden, yukarıdan inceliyorum ama kollardan inceliyorum. Ayaklarım hiçbir şekilde incelmiyor. Yani o işte spor hocam dedi ki kalıtımsal bir yağ, kolaylıkla atamayacağım. Kimisi genetik diyor. Hayır, bu bir hastalık. Ama hiçbir şekilde bilinmiyor. İlk 4. senemize giriyoruz. İlk başladığım zaman, ilk gördüğüm zaman nereye yönlendireceğimi de şaşırıyordum. Çünkü istediğimiz kadar beden rahatlasın. Ayaklardaki bitmek bilmeyen yanmalar. Ayaktaki huzursuz ayak. Mesela kimisi çok güzel anlatıyor. Bizim danışanlarımız bizi bir yere kadar götürüyor. Bu hekimlikte de böyledir. Hasta kendini çok güzel anlatır. Bir yere kadar götürür. Bazısı çok sevdiğim bir ablam var. Bazısı diyor ki kımıl kımıl sabah kalktığım zaman ayağımın içerisinde bir şey hareket ediyor. Çünkü tüm gece o ayak durduğu için dolaşımda.
Dolaşım da yavaşlıyor. Sabah kalktığın zaman beden ısındıkça dolaşım hareket etmeye başlıyor. Onu ifade etmeye çalışıyor. Ayak üzerinde çok büyük şişlikler oluyor. Mesela kimisi belli bir yaştan sonra ya ayakkabılarımın numarasını büyüttüm. Ayakkabı ayağıma girmemeye başladı diyor. Kilo aldım diyor. Kilo aldım diyor. Ayaklarım diyor çok yorulduğum zaman çok şişiyor diyor. Hayır değil. Bu ödemin ilerlemiş hali. Ödem ufaktan başlasa da ilerlemeye başlıyor. Gerçekten görüntüde de bozukluk oluyor ama en çok gerçekten ağrılar oluyor. Evet, ağrılar. Ağrılar oluyor, yanmalar oluyor. Kas spazmı olabiliyor bazen. Eğer çok ilerlediği zaman kalbe baskı yapıyor. Bu tehlikeli olan kısmı bu. Mesela solunumunu zorluyor. Danışanın doğru nefes al. Mesela ben nefes açlığı çekiyorum diyor. Tam nefesimi alamıyorum diyor. Çünkü lenfödem yukarıya doğru hareket ettiği için solunumunu da sıkıştırıyor. O da zincirleme işte. Solunumunu sıkıştırdığı için beden orada organlar doğru oksijeni almıyor. Doğru oksijeni almadığı zaman çok şiddetli sırt ağrıları oluyor. Bedende tüm bedenimizde bizim enerji meridyenleri var. Enerji meridyenlerimiz organlara oksijen sağlıyor ve kan akışını düzenliyor. Yaşadığımız stres, sıkıntı, üzüntülerle bu enerji noktalarımız tıkandığı zaman organlarımızda sorunlar olmaya başlıyor. Sırt, bazı gelen danışanlarımız nefes alamıyorum, sırtım çok şiddetli ağrıyor dediğin zaman önce solunumunu kontrol ediyoruz. Onun biraz ağır bir masajı var. Genelde trafik kazası geçirip çok zor, kendimi çok kilitledim diyenlerde buluyoruz bunu. Sinir krizi geçirmiş olan danışanlarımızda görüyoruz. Mesela en son bir danışanımız 4-5 doktora gitmiş, bir sinir krizi geçirmiş. Bize geldiğinde bütün kolları serum izleriyle doluydu. Her tarafına iğneler yapılmış. Sakinleştirici iğneler, yüzünün renginde dönmeler, bakışlarında bozulmalar başlamıştı. Solunumu çok düşmüş ama anlaşılamamış. Solunumu çok düşmüş. Bize geldiğinde solunum sadece 1,5 saat, bir danışana ayırdığımız 1,5 saat solunum masajı yaptık. Zor bir masajdır. Masaj terapistini de yoran, aynı zamanda masajı alan, danışanı da dinlendire biraz nefes alalım, ben de dinleneyim, sen de dinlen bir şekilde ilerleyen, koltuk altından çalıştığımız, oradan gayet yani zor bir şekilde en son artık abla ilk defa 2 ay falan yaşamış bunu. İlk defa doğru nefes alıyorum tamam dedi ve yüzündeki renk de toparlamaya başladı daha ertesi günlerde. Çoğu danışanlarımızda bunu da görüyoruz. Aslında yaşadığı sıkıntılardan solunum. Mesela sinirlendiğimiz zaman, stres yaşadığımız zaman önce nefesimizi tutarız biz. Suskun insanlar vardır. Hayatı boyunca ona susma öğretilmiştir. Hayatı boyunca konuşmanın ayıp olduğu öğretilmiştir. Eşi aksidir, sinirlidir, gene susmayı. O susmayı deneyerek hayatına devam etmiştir ama öyle kitlenmiş bir noktada geliyor ki ağrılarımdan artık dayanamıyorum, nefes alamıyorum, çok şiddetli ağrılarım var dediğin zaman o insanın da solunumunu kontrol ediyoruz. Çünkü solunumunu o kadar sıkışık görüyoruz ki ne var ki bende diyor bu kadar. Ömrü boyunca ya da hayatı boyunca susmayı ona öğretmişler. Susmak zorundasın. Kadın konuşmaz, kadın susar ya da eşine susarak hayatı boyunca yol almış. Bu insanlarda da çok yüksek solunum sıkıntısı. Solunum sıkıntısı da bedende oksijeni kısıtladığı için tüm bedeninde ağrılar. Fibromiyalji ağrılarında da görüyoruz. Mesela tüm bedende değersizliktir. Fibromiyalji'nin karşılığı özbenliğimizdeki gerçekten çok güçlü hissettiğimiz değersizlik duygusudur. Danışanımıza sorduğumuz zaman ağrıların nerelerinde hissediyorsan tüm bedenimde diyor. Bunun fizyolojik karşılığını anlatamayız. Tüm bedende eğitimlerimizde danışan resimleri bize gösteriliyor. Mesela bir danışan resmine sırt kısmından tüm bedeninin morarmış hali. Bize bu teknikler morarmış, kızarmış. Danışanın hissettiği duygu bu. Tüm bedende ona ilk başta kasları alıştırmak için ilk 4 seans tedavi masajında ilk 4 seans hastayı yağla tanıştırmaktır kasları. Ama bizim ülkemizde ne zaman iyi olacağım? İlk masajdan sonra hemen rahatlamak istiyorlar. Ben de danışanımıza bu ağrıları, yaşadığın bu duyguları, kendine yüklediğin bu duyguları bir kere de sahip olmadın. Bir kere de sahip olamadığın bir duyguyu bir kere de çözümleyebilmemiz mümkün değil. Bir de beynin kodladığı duygular var. Bazı danışanlarımızda bir danışanımıza çok uzun süre çalışmıştık. Çok özel yağlarla çalıştık. Normalde 1-2
yağ ismi verebilirim. Bazı sakinleştirici yağlarla 20 dakikada başlıyor hasta sersemleme. Yani gülmeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. O kadar güçlü bazı yağlarımız var. Kimisi mesela masajdan sonra çağırıyor bir sevdiğini. Yani ben ayakta duramıyorum, beni gelip alır mısın? Evet, çok güzel. O duygu, çok fazla gergin gelip çok fazla uzun süre 1,5 ay hiç uyumadım. Yaşadığı bir travmadan 1,5 aydır uyumuyorum. Günde 9 tane ilaç içiyorum diyen danışanlarımız var. Onu bir kişiye bazen 1,5 saat zaman ayırıyoruz. Hiç baz yağı karıştırmadan ama çok kıymetli. Melisa, lavanta, o yağları karıştırarak ayağa kalktığın zaman o yaşadığı duygu çok güzel bir duygu. Çünkü çok uzun süre duygularını kilitlemiş. Çok uzun süre belli bir duygunun girdabında bırakmış kendisini. Çıkamıyor. O hissettiği duygu, ilk seansta bile hissettiği duygu çok kıymetli. Evet, biz danışanlarımıza hemen bir kerede olmayacak diyoruz ama ilkinde bile yok böyle bir şeyin. Yani hayatımda bu yaşadığım duyguyu hiç yaşamadım diyen hemen hemen tüm danışanlarımız mevcut. Yani o zaman seans uzunlukları da kişinin hikayesine göre değişiyor. Seansları da, seans uzunlukları da. Hani atıyorum bizim seansımız 1 saattir deyip de 1 saatte olduğunda kaldırıp göndermiyoruz. Göndermiyoruz. Aslında aromaterapinin, meridyen terapinin 20 dakika ile 30 dakika çalışıyoruz. Aromaterapide de 30 dakika aslında çalışıyoruz. Bilimsel karşılığı terapisti de çok yıpratan, biz oksijen veriyoruz ve elimizde biyoenerji var. Biyoenerji ile çalışıyoruz ve çok yoruluyoruz. Çünkü bize gelen gerçekten biraz sıkışmış hastalar, danışanlarımız geliyor. Şöyle ağrılarını ilk önce bedensel olarak çağrı arıyorlar. Boynum çok ağrıyor deyip gidiyor. Boyuna kas gevşetici ve ağrı kesici ile muhtemelen baskılayıcı bir tedavi yolunu öncelikle seçiyorlar. Daha sonra o ağrılarla, ağrı kesicilerle hafifledikten sonra o boyun kendisini hiç bırakmıyor. Çünkü o duygu onda hakim. Hala birisine, eşine olabilir, çocuğuna olabilir bir şey anlatmak istiyor. Var onun bir şeyi kabul ettirmek istiyor ve inatla kesinlikle bu olacak dediğin zaman o ağrı kesiciler kutu kutu bitse de o boyun gene kilitliyor kendini. Beden kendini bir nevi ben buradayım. Sen kendini rahat bırakınca ben de seni bırakacağım diyor. Eğer sakin olduğumuz zaman boyun konusunda beden sana istediğini veriyor. Ama eğer o duyguyu bir türlü bırakmazsan boyun ben buradayım diyor. Kendisini sürekli hatırlatıyor. Bütün bir iki danışanımız mesela çocuğuyla, kıyafet konusunda çocuğuyla çok fazla. Kadın yani geldiği zaman nefes dahi alamayacak şekilde tıkanmış, çok kötü. Boynu çok kötü kilitliyor. Dedim ki yani biz seninle çalışıyoruz, çok güzel yol alıyoruz ama ben çok sinirleniyorum. O onu yapmak zorunda, beni dinlemek zorunda. Eğer o onu yapmak ve beni dinlemek zorunda dediğin an boyun seni bırakmayacak. Boynun seni bırakmasını istiyorsan aslında bedenimiz çok kıymetli, zihnimiz çok kıymetli, bilinçaltımız çok kıymetli. Seni en sakin hallerde görmek istiyor. Yaşadığın her duygunun, bedeninde yaşadığın her ağrının bir frekans karşılığı var. Yani ellerimizde, bileklerimizdeki dahi ağrının bir fizyolojik ve ruhsal karşılığı var. Hepsinde bize bir şey anlatmak istiyor. Biz aslında danışanlarımızla onun aurasını açıp bedeninde yaşadığı ağrıları ona anlatıyoruz. Sen şu duyguya hakim olduğun için o zaman çok şaşırıyorlar. Yani o kadar alışılagelmiş bir ağrılarımız var ki. Ya benim belim ağrıyor, bugün çok temizlik yaptım, bugün çok yoruldum, belim ağrıyor. Geldikleri zaman, onunla konuştuğumuz zaman en sonki bir haftasını değerlendiriyoruz. Evet ben tartışmıştım, hala orada kalmışım. Aslında orada kalmış o. O temizlikle falan alakalı değil. Eski insanlarımızı düşünün, 70 yaşında çalışanlar, 80 yaşında çalışanlar. Eğer yani yaşadığı bir duyguya kilitliyse ama beynin de kodladığı bir yer var. Hangi duyguyu çok fazla sarıp sarmalıyorsan bir tarafına, kimisinin her streste boyun. Yani hepimizde boyun var. Kimisi bel. Her yaşadığı travmada bel kitleyip geliyor. Kimisi ayaklarının üzerine basamıyor. Bizim siyatik ağrılarımız var. Çapraz ağrıyı bel ağrısı olarak anımsatar hastalarımız, danışanlarımız. Belim ağrıyor diye geldikleri zaman o bir siyatik ağrısıdır. Kalçaya vuran, ayaktaki piriformis kasına vuran, tamamen o da aslında duygusal bir kastır. Ama duygusal noktasını oraya kodlamış. Beyin oraya, beyin çok özgür. İstediği yere kodlayabiliyor.
her yaşadığı streste ayağa kasılıyor. Her yaşadığı streste ayağa kasılıyor. Ufacık bir olayda da artık mesela ona diyorum ki sen en son yaşadığını lütfen anımsa. En son yaşadığını çok detaylı bir şekilde düşün. Evet diyor, şunu yaşadığım için gene ayağım kasıldı. Tamamen baktığınız zaman konuştuklarımıza farkındaysanız evet, her şey zihinsel ve ruhsal. Bir süre sonra zaten o bilinç de gelir kendisine ve farkında olmadan ben artık şunu kafama takmayayım bir şeyine de girebilir artık. Evet. Kendi bilincini de kodlamaya başlayabilir. İyi yönde. İyi Telkinlerle kendini daha sakinleştirebilir. Sadece bir hastamızda çok uzun süre çalışmıştık. 12-13 seans ama çok yoğun tedaviler almış. Profesörleri olan çok yoğun tedaviler almış. Bazı danışanlarımızda, o da bir kişide gördüm, çok ilginç gelmişti bana. Hayatta değersizliğiyle çok yüzleşmiş, değer vereni hiç olmamış, yaptıklarının karşılığını göremediğini her zaman anımsatan ve kendine deklare eden bir danışanımızdı. Aldığımız tedavilerle yol aldığımızda gerçekten bir terapist gözüyle o bir bebek gibi olmuştu. Ama ona o ağrılarıyla birlikte değer verdikleri için etrafında çalışanları vardı. Evinde çalışanları vardı. Sürekli rahatsız olduğu için çayını önüne getiren, kıyafetini, çantasını eline getiren, sağa döndüren bir çalışanı sola döndüren, o duyguyu bırakmak istemedi. Yani ben iyileşmedim düşünüyordu. Beyni oraya kodlamış. Eğer sen iyileşirsen artık hiç yemek yapanları var, temizlik yapanları var. Beynini o kadar güçlü kodlamış ki eğer ben iyileştiğimi söylersem günlük hayatta herkes gibi yemek yapmam gerekecek, temizlik yapmam gerekecek. Artık nazlanamayacağım. Rahatlıktan ziyade o kadar uzun süre değersizlik görmüş ki yaşadığı o çok şiddetli solunumu vardı. Solunum sorunu çok vardı. Bedeninde çok şiddetli ağrıları vardı. Yaşadığı duyguyu değer olarak kabul etmiş. Bir de böylelerimiz de var. Yani yaşadığımız ağrıları gerçekten sarıp sarmalıyoruz. Onu bırakmak istemiyoruz. Bazı danışanlarımız çok uyku sorunu olanlar geliyor. Meridyen terapinin ve beden detoks cihazının çok derin uyku uyutuyor. Gerçekten sabahı hiç hatırlamıyorum diyen, dedirtecek kadar çok güçlü uyku sorunları çözülüyor. Ama tabii ki bütün bunların gerçekten devamlılık arz ediyor. Yani bir kerede, iki kerede olabilecek şey değil. Bilimsel karşılığı 10 seans olan şeylerdir. Çok güzel, çok derin uykular yaşatıyor. Bazı hiç erken, mesela çok erken uyurmuş, çok fazla uykucu. Tedaviler bittikten sonra artık enerjisi yükseliyor, çok dengeliyor, uyku saatlerini dengeliyor. Ama bir türlü onun bu yapılan tedavi teknikleriyle olduğunu düşünmüyor. Algı kapalı. Arkadaşlarım diyor ki yani büyük ölçüde tüm sorunlarım gitti, ne aldın diyorlar. Bilmem, kendiliğinden. Yani kronik olan, hiç uyumayan bir insan var. Acaba? Evet, algılarımız da çok kapalı. Aslında bizim burada danışanlarımıza yaptığımız şey algısını açmak, onu ona anlatmak. Biraz zor işte. En kıymetlisi yani sen 3 seanstan sonra, 4 seanstan sonra kendinizi deneyimlemenizi istiyorum. Uykularınızı çok dikkatli, uyku haliniz ve uyandıktan sonraki enerjinizi bize, deneyimlerinizi anlatmanızı istiyorum. Gün içerisinde ne kadar zamanda yoruluyordun, şu an ne kadar ayakta durabiliyorsun? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz diyoruz. Algısını açıyoruz. Bu aslında en kıymetli olan. Geçen bir danışanım dediydi. Yani ben, rozası var yüzünde. Rozanın da çok büyük etkileri oluyor. Mesela burun büyümesi oluyor rozada. Kirpik diplerinde kirpiklerim kaşınıyor diyorlar ama milyonlarca bakteri yerleşiyor ve alan kabul ediyor bakteriler kendisini. Kimisinin burnunda normalde olması gereken burun fizyolojik yapısı çok büyüyor. Kilo aldım diyor. Hayır, orada da milyonlarca bakterinin yerleşip yüzü alan kabul etmesi ve tüm yüze yerleştikten sonra yüzün üst fizyolojisinde portakal gibi bir kabuk, çok kalın bir cilt ve kaşıntılı, çok sert. Bana geldiği zaman danışanım yaşı küçük. Yani ben bu şekilde cildimi kabul ediyorum. Herkes gibi değilim. Neden böyleyim dediğin zaman ilk etapta kapıdan girdiği gibi rozasını anladım. Sen rozasın. Rozanın etkileriyle bu herhalde. Ama çok da tedavi görmüş. Uzun süre yüzünde küçülmeler oldu. Mesela bazısının yüzünün bu bölgesini şişiriyor. Yüzüm kilo aldı diyor ama tek taraflı oluyor.
Kirpiklerimde kaşıntı var diyor, kirpiklerimde yanma var diyor. Kirpik diplerine gene bakteriler yerleşiyor. Meridyen terapiyle seanslarımızda çalıştıktan sonra yüzünde küçülmeler, yüzündeki derisinin normal herkeste olan cilt dokusuna sahip oldu. Tamamen rozasından arındırdı. Kirpik diplerini de çay ağacı yağıyla, çay ağacı serumlarıyla, kendisinin de kullandığı aslında serumları varmış. En sonunda söylediği bir şey, çok fazla ilerledik. Ağrılarında da çok güzel yol aldık. Bana söylediği cümle gerçekten çok mutlu etmişti. Siz bana beni anlattınız. Ben aslında çok uzun tedaviler gördüm. Kullandığım serumlar var, kremler var ama bana öğrettiniz. Ben bu yüzümün böyle bir yüze sahip olduğumu, burun yapımın kiloyla alakalı olduğunu, yüzümdeki şişliğin o şekilde olduğunu, kirpiklerimin de bu şekilde ama o bakterilerle temizlendiği zaman yüzü gayet normal bizler gibi hani yumuşak bir cilt dokusuna sahip olunca bu da çok kıymetli. Bizim için danışanlarımızdan aldığımız sonuçlar gerçekten bize de enerji olarak dönüyor. Aslında ilk ben bu yola çıktığımda spiritüel danışmanla görüşmüştüm. Enerji, bazı dedi meslekler çapraz enerji yaşatır size. Seni de iyileştirir, danışanı da iyileştirir. Gerçekten ruhen iyileşme hali. Terapiste de eğer işini severek yapıyorsan, biz burada bir çapraz enerjiye maruz kalıyoruz. 3 kişiyle oturduğumuzu düşünün. Bir kişiye masaj yaptığın zaman bazen 2-3 arkadaş geliyorlar. Şu ara popüler, herkes birbirine masaj hediye ediyor. Biz normalde masaj arkadaşa yapılırken öbürü müzik sesiyle, kokularla, öbürü başlıyor uyuklama. Bu işte çapraz enerji. Bana ne oldu ki diyor, masaj olan sensin, bana ne oldu diyor. Müzik bu da kokular. Çok güzel çapraz bir enerji. Aynı zamanda bu enerjiyi de biz alıyoruz. Asistanımla mesela birbirimizi bazen dinlendiriyoruz. Bir çıkalım nefese, artık uyku hali oluşuyor. Bu da ruhen ve zihnen iyileşme hali. Bu çok güzel bir duygu. Yani normalde ilaç gibi falan değil. Zihnen ve ruhen iyileşmek çok kıymetli. Evet. Hani ilk etapta kalktıkları zaman yağların etkisiyle yani ayaklarım kayıyor. Ayağımın üzerine basamıyorum. Bunlar çok güzel duygular. Harika. Sizi bu mesleğe kim teşvik etti? Yani kendinizde bu cevheri nasıl keşfettiniz ve ilerlemek istediniz bu sektörde? Onu merak ettim şu an. Ben kreşlerde çalışıyordum aslında. Öğretmenlik yapıyorduk. Gönüllü öğretmenlik yapıyorduk. Evet. Aslında çok meraklıydım, çok seviyordum. Ama tabii ki hiçbir bilgim yoktu. Ama seviyordum. Koronadan sonra bir danışanımız yürüyememeye başlamıştı. Bir fizyoterapistimiz ona gidip geliyordu. Yorulduğu zaman da benim çok ilgili olduğumu biliyordu. Yorulduğu zaman da birlikte böyle anlatıyordu, konuşuyordu, şu şöyle, şu böyle, anla bakayım ne şurasında ne var, şurasında ne var. Sonra bana dedi ki yolunu değiştirmek ister misin? İnegöl'de hiç yok, böyle bir şey yapmak ister misin falan. Evet, biz de aramızda espri yaptık, yani siz yapın, bu sizin alanınız. Ben bu şekilde bu alanda değilim. Yok dedi, yani masajda muhtemelen 5 yıl yaşayacaksın. Çünkü o yorgunlukla yaşayamayacaksın. Böyle bir espriyle yola çıktık. Evet, eğitimlerimi aldım. Ama gerçekten pişman değilim. Çok güzel bir duygu. İnsanların çok ağrıyla gelip de İnegöl'de de bu şekilde, Türkiye'de bu şekilde aslında. Tüm doktorlar dolaşıldıktan sonra bedenen ağrılarına, yani yanlış yerde aradığımız için, bedendeki ağrılara çare bulunmak istendiği için baskılayıcı tedavi teknikleri, ağrı kesici, kas gevşetici, ama aslında oradaki zihin yorgunluğu, oradaki bilinçaltındaki travmalar, çocukluğumuzda yüklenen travmalar, bize dürtüler, korkular, yapamazsın, edemezsin, özgüvensizlik ya da çok büyük korku, onlarla olduğu için, o duygulara hakim olduğu için bir zaman sonra yeniden devam ediyor, yeniden devam ediyor. Mesela bana şey demiştiniz, tansiyon için sürekli ilaç kullanılır, sürekli ilaç kullanılır. Bir masajdan bahsetmiştiniz boyun bölgesinde. Evet. Neresiydi orası, çok ilgimi çekmişti. Evet, bedenimizin %94 yöneten vagus kasıdır. Çok duygusal bir kastır. Aslında ufacık, yaşı çok küçük olup da tansiyon hapı kullanıyorum, çok kötüyüm denildikleri zaman hemen ilaçlara başlamadan önce iyi bir derin doku terapistini bulup
iyi bir tetik nokta terapistiyle masajla açılabiliyor. Vagus kasımız var şurada. Bu kitlediği zaman evet sana yalancı bir tansiyon çıkarttırıyor. Aslında danışanlar kendilerini ifade ediyor. Çok büyük bir kavga yaşadım, çok sinirlendim. Boynum bir kilitledi, açılmıyor. İşte o orada bir şey, yani oradaki kas bir duyguyu tetikliyor. İster istemez evet çok böyle sevimsiz bir ağrı, yanma, çekilme, başın arkasına çok iyi bir baskı, sıkışmışlık duygusu, başını sağa sola çevirememe duygusu. Onunla da masaj yapıldıktan sonra, belli bir kaslarla çalışıldıktan sonra diyor ki gerçekten yani gerek yokmuş tansiyon hapına. Çünkü oradaki sadece zihnin geçici olarak bize hissettirdiği illüzyon ağrılar var. Bazen baktığın zaman tüm gün mesela belim ağrıyor diyor. Aslında belimde bir şey yoktu ama bugün nedense ağrıdı. İllüzyon ağrı. O gün yaşadığın bir duygu, ya çok koşuşturmuşsundur, ya aradığın, temizlik yapmışsındır, o gün bir terslik olmuştur, bir yere gideceksindir, olamamıştır. Hangi tarafın zayıfsa o tarafında bir ağrı oluşuyor. Ama o ağrının adını bilerek belim ağrıyor diye gidildiği zaman hekimlerimize o da bel ağrısına cevap veriyor. Boynum çok şiddetli ağrıyor dediğin zaman, beden ağrını söylediğin zaman evet hekim de boyun ağrısına yönelik veriyor. Aslında o günkü yaşadığın koşuşturmadan, o günkü yaşadığın çok büyük aksiliklerden kaynaklanan beynin sana hissettirdiği illüzyon ağrılar. Kesinlikle eğer sakin kalabilirsek, eğer o günü yönetebilirsek, burnumuzdan doğru nefes teknikleriyle, danışanlarımızda masajda da o teknikleri uyguluyoruz. Doğru nefes tekniğiyle bile bedenimizdeki tüm ağrılarımızı yönetebiliriz. Ama bedenimizin ihtiyaç duyduğu bir de vitamin depolarımız var. Magnezyum, D3K2'ler, bunlar hayatımızda olmalı. Çünkü bedeni yöneten D3K2 çok kıymetli bir vitamindir ve bedeni yöneten, ağrıları yöneten bir vitamindir. Depolarımız yeterli kadar doluysa, bunlarda da bir sıkıntı yoksa, yaşadığımız tüm ağrılar zihnin, beynin, bilinçaltının bize hissettirdiği illüzyon ağrılardır. En yakın bir çok iyi bir derin doku terapist ya da tetik nokta terapiste gidildiği zaman tüm bedende zaten masaj sırasında 30 dakika ya da 40 dakika danışanımızın şikayetine göre bazen 1,5 saat bile bir hastaya vakit ayırdığımız oluyor. Ona da dinlendirerek, biz de dinlenerek orada zaten bir kan açılımı oluyor. Masaj esnasında tüm beden ısındığı için o kan hareket ettiği zaman önce ağrıyı başlıyor hafifletmeye. Ondan sonra beden ısınıyor. Sakinliyorsun. En böyle bazen o kadar ağrıya sıkışmış danışanlar geliyor ki sedyede dahi duramayacak kadar cinnet duygusuyla, çok fazla stres, çok fazla gerginlik. Kimisi de ön yargıyla yani gitmediğim hekim kalmadı ki, denemek istedim. Olabilir ki. Evet, denemek istedim. Ama o kadar o duygusuna o kadar hakim ki mümkün değil, kendini bırakmıyor. Konuşa baştan bazı sakinleştirici yağları koklatarak, çalışarak en son kendini bıraktığı zaman uykuyla uyanık haline getirebildiysek evet başlıyor artık sakinleme. Bazen oluyor sedyeye 2-3 kişiyle destekle çıkacak kadar ruh halinde dalgalanmalar, ağrılarında yoğunluk. Onu da bir 5 dakika 10 dakika sakinleşmesini bekleyerek burnundan doğru nefes teknikleri, onu asistanıma yönlendiriyorum. Doğru nefes teknikleriyle bir hasta hazır olana kadar bekliyoruz. Hazırsan, izin veriyorsan hadi başlayalım dediğimiz zaman evet gene bir 10 dakika 15 dakika bazen gene bir beyniyle bir mücadelesi oluyor. Daha sonra izin verdiği ölçüde, izin verdiği kadar bedenine dokunduğumuz zaman evet yani hiç yaptıramam zannediyorum dediğinde dünyaya yeniden geldim deyip de kalkanlar oluyor. Harika. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum ya. İlk defa size gelecek olan birisi sizden nasıl randevu alabilir? Nasıl size ulaşabilir? Instagram'da adresimiz, telefon numaralarımız var. O zaten bedenine sıkışmış olarak geliyor. Beden ağrılarıyla sıkışmış olarak geliyor. Çok çare arayıp da çare bulamadığı zaman sorarak, soruşturarak geldiği zaman
Telefonda da ön danışmanlık yapıyoruz. Telefonda da dinlenmek için mi gelmek istediğini ya da ağrılarıyla ilgili mi gelmek istediğini sorduğunuz zaman ağrılarını söylüyor. Neler yapılması gerektiğini, hiçbir bilgim yok diyor. Meridyen terapi ile ilgili hiçbir bilgim yok. Bunun bir cihaz olduğunu, aslında akupunkturun şu anki uyarlanmış hali, iyonlu eldivenler. Akupunktur 5000 yıllık zamandan beri tedavi, bir terapi tekniğidir aslında. Bilimsel olarak çok araştırılmış. Bedene koyduğumuz andan itibaren meridyen terapide de, iyon eldivenlerle de koyduğumuz zaman akupunkturun da iğne ucunda beyin serotoninle endorfini aynı anda salgıladığı saptanmış. Bu şeye varılmış. Aslında sizde var olan, halihazırda var olan enerjiyi aktive ediyoruz. Bu şekilde meridyen terapiyle de daha sonra aromaterapiye geçiş sağladığımızı, daha sonra kombin tedavi olarak tüm bedenden detoks sağlıyoruz. Hepsi cihazlarla olduğunu anlatıyoruz. Ayağında dolaşım bozukluğu varsa onu da lenfödem cihazlarına bağlıyoruz. Onunla da bir 40 dakika lenfödem cihazında 40 dakika duruyorlar ama İnanın bizler de giriyoruz. İlk seansta dahi çok büyük faydasını görüyoruz ve çok konforlu. Gerçekten çok konforlu. Hiç ağrısı yok. Hiç acısı yok. Tüm bedeni bağladığımız zaman sadece şişiriyor, bırakıyor, şişiriyor, bırakıyor. Ve 10 seans falan, 10 seansa bile gerek kalmıyor. 6 seans alıp da ayakkabılarımı değiştirdim, giydiklerimi attım, artık farklı giyiyorum diyen ya da 10 senedir sakladığım çizmelerim vardı, bir gün sizi giyeceğim dediğim ama ilk seansta ben o çizmelerle bir toplantıya gittim diyen. Harika. İnsanlar aslında bedendeki ödemde çok büyük sorunlar var ve ödemin de psikolojik karşılığı öfkedir. Hayata duyduğun öfkedir, geçmişine duyduğun öfkedir. Halihazırda hayatında var olan insanlara duyduğun öfkedir. Büyük bir öfkedir. Hani bir beden şişer, ödem kızgınlık halidir aslında. Ödem de ağrı da yapar, gerginlik yapar, mutsuzluk yapar. Ödem cihazıyla da çok kıymetli sonuçlar alıyoruz. Bir tane danışanımız acaba izin verir miydi bunu söylememe? Çok fazla şişkinliğiyle geldiydi. Yani artık patlayacak gibiyim, ne olduğunu bilmiyorum. Her yere gittim. Yaşı küçük bir danışanımızdı. Ayağındaki şişliklerin, tüm bedenini inceledikten sonra ayaklarında bariz ayakkabıyı artık giyememeye başladığını, ayağındaki şişliklerle önce lenf drenajı aldık. Her gün detoks cihazına bağladığımız zaman kronik kurt sorunu olduğunu bağırsaklarında ama onu hastane ortamında döktüğünü, aslında onun ara ara onu olduğunu ve midesinde çok büyük, yani ne yese ağrı yaptığını, her yediği şeyle şişkinlik yaptığını, kombin tedaviden sonra 4 kilo verdi. 5. 6. seansta o kadar inceldi ki ben aslında kilolu falan değilmişim, ben tamamen şişmişim. Hani bunun devamında ne olacaktım Zeynep Hanım, patlayacak mıydım? Çünkü anlatamıyor. Ben dedi bu 6. 7. seanstan sonra mesela nereye kadar tedavimi arayabilirdim? Hani kaç hekime gidecektim, neler kullanacaktım? Çünkü mide ve bağırsak kilitliydi. Mide bağırsak sorunları çok fazla vardı. Ayakları tamamen şişmiş durumdaydı. Psikolojik olarak patlama noktaları, yani o kadar gergindim ki diyor. Gerginim, sadece çok gerginim. Evet, yani beynimiz ince bağırsağın en büyük serotonin, en büyüğü %94'e kadar serotonin bağırsaklarımızda. Mutsuz bağırsak. Mide bağırsak, hatta bir düşünüre sormuşlar, ileri yaştaki bir düşünüre, yani bu kadar yaşı neye bağlıyorsunuz da mideyle bağırsaklarınıza iyi davranın demiş. İkisi aynı anda birbirlerine çapraz ağrı oluşturuyor. Yani mide mutsuzsa bağırsağa vuruyor, bağırsak mutsuzsa mideye vuruyor. Çok fazla rahatladığını, inceldiğini, çok fazla mutlu ol. Bir kere çok mutluyum diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok gergindim. Sebepsiz gergindim. Gerçekten çok güzel inceldi. Ayak sorunlarında evet o ödem sorunları bitti. Mide bağırsağı rahatladı. Evet, bu da bizim için çok kıymetli. Hatta beni lütfen yazın, beni lütfen, dedim ki hikayen çok dedim yüz güldüren bir şeydi. Bunu böyle yazmayalım. Bu şekilde lütfen ne olur beni yazar mısınız? İzni varsa sıkıntı yok, burada paylaşırım. Evet, uzun bize yazmıştı. Böyle mucizeler oldu benim hayatımda bittikten sonra. Böyle şeyler. Hatta detoks cihazına ilk bağlandığının ertesi
ertesi gününde burnunda ve ağzında kaşıntılar başlamış. O kendisini biliyor. Kronik ama çok zor oluyormuş. Onun o süreci çok zor oluyormuş. Ya demiş nasıl olur? Yani herhalde bağırsaklarım mı oynadı ya da midemdeki şişkinlik mi rahatlayacak? Evet, beni çok rahatlattı. Benim uzun bir yolum vardı diyor. Yani bu noktaya gelebilmek için uzun bir tedavi yolum, uzun bir zaman. Ama bunları ben çok konforlu bir şekilde atlattım. Bu sorunlarımdan rahatladım. Birazcık da bayağı da kilo verdi. O da onu çok mutlu ediyor. Kilodan ziyade şişkinlik. Evet, yani normalde oturduğun zaman ufacık bir mide şişkinliği bile çok mutsuz yapıyor. Evet. Midem şiş, bağırsakların şiş oluşu falan. Evet, gerçekten gerginlik yapıyor. Gerginliğim bitti. Şu an çok mutluyum diye her zaman söylüyor danışanımız. Harika. Peki Zeynep Hanım, benim bir boyun düzleşmem var. Yani bu konudan çok muzdaribim. Bazı arkadaşlarım da var. Hatta küçüklükten hani çok ağır çantalar taşırdık. Onunla mı alakalı, işte skolyoza çevirdi, benim yüzemiyorum, işte şöyle yapamıyorum, böyle yapamıyorum diyen çok arkadaşlarım var. Bunlar neden oluyor acaba sizce? Bununla ilgili bu da bir omurilikle alakalı, yanlış duruşumuzla alakalı, boynumuzu öne doğru uzatmayla alakalı. Bazen sırtım çok fazla ağrıyor, çok fazla ağrıyor dendiği zaman danışanımızda kifoz olduğunu görüyoruz. Halk arasında kamburluk ama tıptaki adı kifoz. Skalyoz daha başkadır, omurilik eğriliğidir. Bu da aslında solunumu zorlayan bir rahatsızlıktır. Evet. Sırt öne doğru eğildiği zaman akciğer meridyenimizi sıkıştırır. O danışanlarda solunum zorluğu çok fazla olur. Onda meridyen terapiyle evet gene 10 seans. Yani uzun. Skalyozda kifozun uzun bir yolumuz var onunla birlikte. Egzersizleri var. Egzersizlerle de yol alabiliyoruz. Cihazlarla da çalışıyoruz. Tabii ki doğru nefes tekniği. En önemlisi tüm ağrılarda ilk önce danışanlarımıza öğrettiğimiz doğru nefes tekniği. Burundan alınan diyafram nefesi en doğru nefes. İyi bir doğru nefesle ağrılarımızı da yönetebiliriz. Sırttaki masajla da toparlıyoruz. Derin doku masajıyla da toparlıyoruz. Ama skalyozda da ve kifozda da çok şiddetli ağrılar oluyor. Sırt ağrıları çok fazla oluyor. Solunumu çok fazla zorluyor. Akciğeri ve öndeki şu dekolte noktamızda çok şiddetli ağrılar oluyor. Onlarla da uzun uzun yol aldıktan sonra evet onunla da ağrıları en basitinden çok konforlu bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Ağrısız, daha hafif, daha rahat. Onlar mesela kifoz olanlarda kollarını uzatamazlar. Yukarı doğru kollarını uzatamazlar. Sürekli böyle kısık bir sırt, sıkışık bir sırt hali olur. Ben hiç kollarımı yani uzatamadım. İlk defa kollarımı kaldırabiliyorum diyen danışanlarımız oluyor. Bunlar da çok kıymetli sonuçlar. Harika. Zeynep Hanım'ı bizim merkezine davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerle bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Instagram üzerinden Aura Terapi Merkezi'ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun altına linkini bırakacağız. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim. İnegöl'de böyle bir mekan, böyle usta insanlarla tanışmak, gerçekten işin ehli insanlarla tanışmak hakikaten çok kıymetli. Çünkü o kadar çok suistimali açık bir konu ki insanlar bu konudan da çok muzdarip olmuşlar ve bu o yüzden de artık korkan insanlar da oluyor. Yani görmek isteyenler her zaman gelip, kapıları da açık zaten, çaya kahveye bile gelip sertifikalarını görebilirler, sohbetlerini edebilirler. İlla bir seans almak zorunda değiller. Gelip tanışabilirler, hoş sohbetlerine sadece tanık olabilirler. Ben Zeynep Hanım'la tanıştığım için çok mutluyum. Böyle bir merkezle tanıştığım için çok mutluyum. Çok teşekkürler hepinize. Ben teşekkür ederim. Yavaş yavaş çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. İyi ki varsınız. Ne demek? Profesyonel ellerde bu şekilde anlatabildiğimiz için inşallah anlaşılabilmişizdir. Vallahi işi yapan profesyonel olunca anlatmanın çok bir şeyi kalmıyor, evet. Önemi kalmıyor açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Bayanlara hizmetimiz. Şimdilik evet, bayanlara. Almak isteyen terapistlerden tabii ki devamında eğitim vererek yetiştirme yolunda workshop eğitimlerle de yetiştirme yoluyla İnegöl'de gerçekten çok büyük boşluk var. İnegöl küçük bir yer değil. Çok büyük bir boşluk var. Workshop eğitimlerle isteyene de erkek terapist ileride, belki çok ileride yetiştirebileceğiz. Sadece bayanlara hizmet veriyoruz. Şimdilik, istediğiniz yerden, şimdilik istediğiniz yerden, istediğiniz şekilde. Tüm şehirlerden, yurt dışından da gelenler oluyor. İstanbul'dan gelenler oluyor, Bursa'dan gelenler oluyor. Yerimizi duyduktan sonra gelmek isteyen herkese yerimiz açık. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ne demek? Çok güzel ağırladınız bizi. Çok güzel bir sohbetti. Bu keyifli sohbetimize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkürler.
Umarım videoyu beğenirseniz, kanalımıza abone olup beğenirseniz, bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını istediğiniz arkadaşlarınıza da videoyu paylaşarak bilgilendirirseniz çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.